Sanayi devriminden önce dünya nasıl bir yerdi? Bu devrim ile dünyamızın farklı bir noktaya gelmesini sağlayan asıl şey neydi? Eğer gözünüzde canlandıramıyorsanız bir de şöyle düşünün. 1840 yılından önce ölmüş olsaydık bugün herkes için sıradan sayılan bazı nesneleri asla görememiş olurduk. Örneğin buhar makinesi 1767, bisiklet 1839, zımba makinesi 1841, dikiş makinesi 1845, bulaşık makinesi 1850, telefon 1854, çamaşır makinesi 1858, plastik bardak 1862, meşrubat kutusu 1866, radyo 1890, elektrikli süpürge 1901, poşet çay 1904 ve hatta seri üretim sonucunda dünya üzerinde fenomene dönüşmüş bir nesne. Oyuncak ayı 1902. Şimdi bütün bunların olmadığı bir dünyayı gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Videoya devam etmeden önce destek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanıp kemerlerinizi sıkı bağlayın. Çünkü sizi 3 asır öncesine icat ettiği makineyle sanayi devrimini başlatan adamın dünyasına götürüyor. Öyleyse yolculuğumuz başlasın. Yıl 1736. Burası Birleşik Krallığa bağlı bir bölge olan İskoçya. Bu tarihte İskoçya'nın Greenock kasabasında gemi işleten varlıklı bir babanın ve kültürlü bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen bir çocuk doğumundan yalnızca 27 yıl sonra yapacağı icat ile sanayi devrimini başlatıp yüzlerce mucitin ortaya çıkmasını sağlayacaktı. Bahsini ettiğimiz kişi James Watt'tan başka biri değildi. Çocuk yaşlarda sürekli hastalandığı için okula devamlı gidemeyen James Watt, neyse ki seçkin bir aileden gelen ve iyi bir eğitime sahip olan annesi tarafından evde olağanüstü bir eğitim alarak büyüdü. Ne var ki 17 yaşında annesini kaybeden James, dini inancıyla birlikte doğduğu kasabayı da terk ederek Londra'ya yerleşti. Evet, James Watt önceleri ateistti. Bir müddet sonra bir yaratıcının varlığını inkar edemeyerek deist oldu. Londra'da geçimini sağlamak için ölçüm aletleri imal eden birinin yanında işe girmişti. Bir yıllık çalışma sürecinden sonra İskoçya'ya dönerek ölçüm aletleri yapmak üzere kendi işini kurma düşüncesiyle Glasgow'a yerleşti. Glasgow büyük ticaret şehriydi ve İskoçya'da başka bir ölçüm aleti yapımcısı olmamasına rağmen Demirciler Locası James Watt'ın başvurusunu reddetmişti. Ve Demirciler Locası tarafından reddedildikten bir müddet sonra Glasgow Üniversitesi kendi laboratuvarında cihaz yapması için ona iş teklifinde bulundu. Elbette James büyük bir heyecanla gelen teklifi kabul etti. James Watt işe alındığı için çok sevinçliydi. Tek derdi kafasında tasarlamış olduğu makineyi üretebilmekti. Onun kabiliyetinin farkına varan üniversite hocaları James ile özel olarak ilgilenmeye başladılar ki bu sırada sanayi devrimine öncülük edecek birine yardım ettiklerini bilmiyorlardı. James Watt burada pek çok bilim adamıyla tanıştı. Dönemin en çok tanınan isimlerinden biri olan Joseph Black kendisine hocalık yaptı. James buhar gücü üzerine çalışmaya başladı. 1705 yılında Thomas Newcomen'ın yaptığı bir model üzerine uğraşarak buhar makinesini çalıştırmayı başardı. Aslında buhar makinesini ilk olarak Thomas Newcomen bulmuştu. James Watt'ın 1765 yılında yaptığı şey ise onu sanayide kullanılacak hale çevirmekti. Buharlı makineye kazandırdığı yeni form sanayi devriminin tetikleyici gücü oldu. Bu nedenle James Watt bilim tarihinde oldukça önemli bir isim haline geldi. Kısacası James Watt sanayi devrimine öncülük ederek üretimin beden gücünden makine gücüne doğru evrilmesini sağladı. Üretimdeki bu köklü değişim ekonomide olduğu kadar toplumsal yapı üzerinde de büyük etkiler yarattı. Ortalama yaşam süresi uzadı ve dünya nüfusu önemli oranda arttı. Gündelik yaşam kolaylaştı ve yaşam kalitesi artan bir hızla iyileşti ve beraberinde birbirini takip eden icatlar dönemi de başlamış oldu. Üretimdeki bu buharlı sistem 1804 yılında 16 kilometre hızla giden ilk lokomotive ve 1807'de gemilere uyarlandı ve böylece okyanus ötesi gemi seferleri başlamış oldu. Ardından 1814 yılında elle çalışan matbaadan çok daha hızlı olan buharlı matbaaya uyarlandı. 1816
1936'da ilk yangın söndürücünün temelleri atıldı ve aynı yıl kıtalar arası buharlı gemi sefere çıktı. 1848 yılında yürüyen merdiven, asansör ve metro hattı Londra'da işletmeye açıldı. İsveçli Alfred Nobel dinamiti icat etti. Bugün neredeyse herkes tarafından bilinen Alexander Graham Bell 1876 yılında telefonu icat etti. Karbon filamanlı elektrikli ampul icat edildi ve Edison daha güvenli bir hale getirerek satışa sundu. Daha sonrasında tarım için oldukça önemli bir buluş olan biçer döver 1834 yılında Almanya'da icat edildi ve tarım reformu sağlanmış oldu. Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte İngiltere'de demir ve çelik ham maddeleri işlenerek kömür üretimine başlandı. 1908 yılında insanlık tarihinde ilk kez motorlu araçlar bireyler tarafından satın alınabilir hale geldi. Buna öncülük eden ise Ford'un Model T arabasını üretmesiyle oldu. Televizyon 1923 yılında Birleşik Krallığın Hastings kasabasında icat edildi ve insanlık tarihinin en utanılası günü olan 1945 tarihinde Robert Oppenheimer tarafından icat edilen atom bombası Japonya'nın Nagasaki şehrine atıldı ve binlerce sivil katledildi. Bunlar insanlık tarihine damga vuran, günlük yaşamı olduğu kadar bir bütün olarak dünyayı da etkilemiş icatların yalnızca bir bölümü. Şimdi bütün bunların olmadığı bir dünyayı gözünüzde canlandırabiliyor musunuz?